Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine hem çok kolay hem de çok şirin bir figür çalışması yapacağız. Böyle minik bir minyatür ayıcık figürü çalışacağız bakın. Ben bunu örmüş olduğum bir çorabı süslemek için minyatür çalışması yaptım bakın. Böyle çoraba dikmek üzere hazırladım. Ama ben bu ayıcık figür çalışmasını daha önceki çalışmalarımda yapmıştım. Bakın böyle büyük boylarda ayıcık figürleri çalışmıştık. Böyle farklı bir tarzda yine bir ayıcık figürü. Bunların anlatımını ben YouTube kanalıma yükledim. Beni yakından takip edenler bilir. Ama bugünkü yapacak olduğumuz minik bir bakın minyatür ayıcık figür çalışması arkadaşlar. Eğer siz daha büyük boylarda bunlardan yapmak isterseniz ben bu her ikisinin olduğu YouTube linkini bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesindeki küçük üçgene tıklarsanız açıklama bölümünde ayıcık figürleri var. Onun üzerine tıkladığınız zaman siz de daha büyük boyda ayıcık figürleri yapabilirsiniz. Biz bugün minyatür bir ayıcık figürü çalışacağız. Bakın çok şirin görünüyor arkadaşlar. Bu ayıcık figürümüz için tek gerekli olan ne renk yapacaksanız o renk ipe ihtiyacımız var. Çok az bir beyaz ipe ihtiyacımız var. Göz ve bu burun bölümünü yapmak üzere de çok az bir siyah ipe ihtiyacımız var. Örmek için tığ kullanıyorum. Siz elinizde hangi numara tığ varsa onunla örebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Ve bu gözlerini ve ağzını yapmak üzere de bir iğneye ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Değişik yerde kullanabileceğiniz bu figürü yapmak üzere hep birlikte izlemeye geçelim. Hepinize iyi seyirler. Kahvenin tonunu elime aldım. Yine sihirli halka yapıyoruz. Çoraba başlarken de sihirli halkayla başlamıştık. Burada da aynı şekilde sihirli halkayı kullanıyorum. İlk ilmeği oluşturduk. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 11 tane trabzan yapıyoruz bu halka içerisine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 halka içerisine 11 trabzanı yaptık. Sonra yavaşça bu ipin ucunu çekiyorum bakın. Burada boşluk oluşmamasını sağlıyoruz. Bakın burada hiç boşluk oluşmadı. Son yapmış olduğum ilmeği bu ilk yaptığım ilmek ile bakın tığı taktım. Kaydırma yaparak sırayı birleştirdim. 1 2 zincir çekiyorum. İkinci sıradayız bakın. Zaten iki sıradan oluşuyor ayıcık figürü arkadaşlar. İkinci sırada her ilmeğe ikişer tane trabzan yapıyoruz. İlk ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmeğe geçiyorum. 2 trabzan yapıyorum. 1 2 takip eden ilmeğe geçiyorum yine. 2 trabzan yapıyorum. 1 2 bakın bu şekilde her ilmeğe ikişer tane trabzan yapıyoruz. Her ilmeğe ikişer tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Her ilmeğe ikişer tane trabzan yaparak sıra sonuna geldim. Son yapmış olduğum ilmeği ilk yapmış olduğum ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum bakın. İkinci sırayı bitirdik. Bu sırada arttırmalar yaptık. 11 arttırma yaptık. Toplam trabzan sayımız 22. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu kulak bölümünü yapacağız arkadaşlar.
Kulak bölümünü yapmak için ipi tığın üzerine alıyorum. Hemen bu takip eden ilk ilmek üzerine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 trabzanı yaptım. Aynı ilmeğe sık iğne bakın yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Burada bir yuvarlak görüntü elde ettik. Kulağın birisini yapmış olduk. Takip eden ilmeğe tığ takıyorum. İp alıp çekiyorum. Kaydırma yapıyorum bakın. Diğer kulağı buraya yapacağız. Oraya kadar kaydırma yaparak geçiyoruz. Bakın bir kaydırma yaptım. 2 kaydırma yaptım. 3 4 5 6 kaydırma yaptık. Bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden ilmek içerisine burada yapmış olduğumuz gibi 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 trabzanı yaptım. Aynı ilmeğe sık iğne olarak batıyorum. Bakın burada yuvarlak bir görüntü yaptık. İkinci kulağımızı da bitirmiş olduk. Yan tarafta bulunan bakın diğer ilmeğe tığ taktım, kaydırma yaptım. İpi artık burada kesiyorum. Biraz uzunca bırakıyorum. Dikecek kadar bu ayıcık figürünü nereye dikeceksek oraya kadar ip bırakıyorum bakın arkadaşlar. Başını bitirmiş olduk. Şimdi bu beyaz bölümü yapalım. Beyaz bölüm için yine sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halka içerisine 11 trabzan yapacağız. Bu şekilde sihirli halkayı oluşturduk. 1 2 zincir çekiyorum. Halka içerisine 11 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trabzanı yaptım. Bakın daha sonra ipin ucunu yavaşça çekiyorum. Son yapmış olduğum ilmeği ilk yapmış olduğum ilmek ile kaydırma yaparak birleştiriyorum. Böylece bitirmiş olduk. İpi burada kesiyorum. Bunu iğne yardımıyla veya tığ yardımıyla şu şekilde içeride kaybedebiliriz artık. Bakın bu da hazır. Şimdi siyah ip takıyorum iğneye arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir siyah ip taktım. Gözleri ve bakın bu burnunu yapacağız. Bir düğüm attım. Şuradan başlayalım. Ters tarafından geçirdim bakın. Tam orta noktası. Bu sihirli halka yaptığımız orta noktaya iğneyi takıyorum. Bakın şu şekilde geçirdim. Bunu yapmış olduğumuz bu ayı figürünün başına tutuyorum şu şekilde. Nerede durmasını istiyorsam oraya tutuyorum arkadaşlar. Daha sonra bakın iğnenin ucunu buraya taktım.
çekiyorum. İğneyi tekrar tam orta noktadan çıkarıyorum. Çekiyorum. Böyle biraz Y şekli gibi yapıyoruz bakın. Onu elde edebilmek için çapraz yukarıya doğru batıyorum. Çekiyorum. Tekrar orta noktadan iğneyi bakın taktım. Çekiyorum. Diğer tarafa da aynı eşit gelmesine dikkat ederek iğneyi bakın taktım. Ters taraftan çekiyorum. Böylece bitirmiş olduk. Şimdi gözleri yapacağız. Bunu bir defa şöyle düğüm attıralım. Bakın burada sağlamlaştırdık. Göz için kulağın şu seviyesine bakın. Şu seviyesine getiriyorum. Oradan iğnenin ucunu çıkarıyorum. İğneyi tutuyorum. 1 2 3 4 5 defa doluyorum. Sonra yavaşça bunu çekiyorum bakın. İğneyi çekiyorum. Dolamış olduğum ilmeklerin arasından iğneyi çekiyorum. Aynı noktaya iğneyi ucunu taktım. Ters taraftan çekiyorum. Bakın gözü burada oluşturmuş olduk. Gözün büyüklüğü tamamen tercihinize kalmıştır. Siz daha büyük olsun istiyorsanız 5 yerine 6 defa dolama yapabilirsiniz. Tekrar burada bir defa ilmek atıyorum, sağlamlaştırıyorum. Diğer gözü yapmak üzere bakın ters taraftan iğneyi geçirdim. Diğer gözde aynı bunun eşit olması için bakın aynı noktadan diğer kulakçığın olduğu yerden denk gelecek şekilde takıyorum. Buraya da 5 defa doluyorum. 1 2 3 4 5. Yavaşça çekiyorum. Dolamış olduğum ilmeklerin arasından bakın iğneyi geçirdim. Düzgün gelmesine dikkat ediyorum burada. Aynı noktaya batarak bitirdim. Bakın böylece bitirmiş olduk. Ters taraftan ilmek atıp sağlamlaştırıyorum. Artık bakın figürümüz dikilmeye hazır. Bunu çorabımıza dikebiliriz. Siz bunları değişik yerlerde kullanmak üzere de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz yerde süsleme amaçlı kullanabilirsiniz. Biz bugün çoraba dikeceğiz.